Arkadaşlar merhaba, Kaspersky Security'ye hoş geldiniz. Günümüzde Cloud Code, Anti-Gravity veya Cursor gibi yapay zeka destekli geliştirme ortamları şu anda çok yaygın bir şekilde kullanıyor ve günümüzün gerçekten olmazsa olmazı olmuş halde. Ama fiyatları 20 dolar ve üzerinde olduğu için bazı arkadaşlarımız kullanamıyor. Onlar için bunu nasıl ücretsiz kullanabiliriz? Nasıl 20 dolar vermeden kullanabiliriz bunu göster. Size vereceğim bu sitede size API verecek ve bu API'nin 150 dolarlık bir limiti var. 150 dolar kullanabileceksiniz yani bu tarz uygulamalarda. Şimdi onların entegresini ve nasıl token alacağınızı anlatacağım. Ekranda gördüğünüz dosyayı açıklama kısmında GitHub'ta bulabilirsiniz. Şimdi ekranıma veriyorum. Arkadaşlar sitemiz agentrouter.org. Buraya girdikten sonra bir tane hesap açmanız gerekecek. Buradan GitHub üzerinden bir tane hesap açın. Ben hesap açtığım için doğrudan girdi ama sizin ekstra hesap açmanız gerekecek. Daha sonra bu ekrana gelin. Bu ekrana geldikten sonra buradan İngilizceye çevirin. Daha iyi anlamanız açısından. Çünkü Çince bir site. Buradan bir tane token oluşturun kendinize. İşte ismini rastgele verebilirsiniz. Default olarak kalacak bu ayar. Daha sonra bir son kullanım tarihi olmayacak. Bu bir olarak kalsın. Kotayı kaldırıyoruz. Unlimited. Daha sonra buradan seçmenize gerek yok. Şu an 4.6, 4.8, GLM 5.2, GPT 5.5, GPT 5.6, SO ve Kimi K3 modellerini destekliyor API. Yani bu modelleri kullanabiliriz demek istiyor. Buradan token'ımızı oluşturalım. Oluşturduk. Şu an buraya geldi. Token'ımı kopyalıyorum. Arkadaşlar token'ımızı aldıktan sonra artık kurulum adımlarına geçebiliriz. Bu şekilde bir sayfa var. Burada kurulum adımlarını görebilirsiniz. Ek olarak zaten size verdiğim dokümanda da kurulumlar ayrıntılı bir şekilde var. Nasıl kuracağınızı anlatmaya başlıyorum. Öncelikle terminalde kurulumu işleyeceğiz. Buradan bir tane terminal açıyorum. Açtım PowerShell'imi. Ee, Değişkenlerimi alıyorum. Yaptırdım. Burada bizim token'ımız var. Token'ımızı buraya yapıştırmamız gerekiyor. Token'ımı yapıştırıyorum ve enter dedim. Gördüğünüz gibi değişkenler değişti. Daha sonra cloud'u başlat diyor ama bazılarınız da illaki kurulu değildir. Onu kurmayı göstereceğim. Yazdığımı yazarsanız olur. Cloud'u açın. Dosyaya güveniyorum. Arkadaşlar daha sonra bakalım. Buradan statüye bakalım. Agent Router'a bağlı 4.8 kullanıyor. Gayet de doğru. Çıkalım buradan. SSD'ye basıp. Daha sonra bakalım. Eklentide kuruluma geçeceğiz ama önce bir test yapalım. Selam. Gördüğünüz gibi selam nasıl yardımcı olabilirim şeklinde cevap verdi. Modelimiz çalışıyor gayet de iyi bir şekilde terminalde.
Arkadaşlar şimdi eklentide nasıl çalıştırırız bunu göstereceğim. Buradan eklentilere gelin. Daha sonra Cloud Code for Visual Studio Code adlı eklentiyi indirin. Burada benim dosyamda yine takip ederekten bunu kopyalıyorum. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra eklentinin ayarlarından buradan şu ayarı açıyorsunuz. Bendekinin aynısı olsun. Daha sonra Edit dedim. Buna girdim. Ve şurada Environment içine bu kopyaladığımız yapıştıracağız. Kopyaladığımı yapıştırdım. Şimdi şuraya anahtarımızı da eklememiz lazım. Anahtarı da buraya ekliyorum. Şu anda hazır bu da. Zaten otomatik kayıt açık. Başka bir ayarımız yok burada. Daha sonra eklentiyi açabiliriz. Buraya geliyor zaten. Gördüğünüz gibi geldi. Yeni bir chat açıp deneme yapalım. Buradan gidiyorum. Edit açık kalsın ya da otomatikte kalsın. Ne diyelim? Selam. Cevap veriyorsa oldu demektir. Arkadaşlar cevabı verdi. Bu şekilde buraya da entegre ettik. Eklenti üzerinden de bu şekilde çalıştırıyoruz. Eğer burada hata alıyorsanız CTRL Shift P yapın ve Reload Window yenilemek. Cloud kodumuz gelsin. Buradan basın tekrar selam yazdığınızda cevap verecektir o. Peki kursora nasıl kurarsınız? Buradan kursoru açıyorum. Ayarlara gelin. Ayarlara geldikten sonra modellere basın. Modeller alanından APK'ye tıklayın. Buradan eee şeyinizi buraya yapıştırın. Daha sonra şu seçeneği açın. Burayı da bu şekilde değiştireceksiniz. Bir sonraki adımımıza geçelim. Buradan gelelim. Neydi? Ham API isteği User Agent ile. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bizim servisimiz sadece cloud sistemcisinden gelen istekleri kabul ediyor. Biz de ne yapıyoruz? User Agent ile aynı cloud'dan geliyormuş gibi kendi isteğimizi gönderiyoruz. Bu şekilde nasıl desem kendimiz için kullanabiliyoruz IP'yi. Hepsini göstermeyeceğim. Python ile olanı göstereyim. Python ile nasıl bu IP'yi kullanırsınız? Kendi uygulamanıza nasıl entegre edersiniz? Onu göstereceğim. Buradan bir tane Python dosyası oluşturalım. Gelip içine yapıştırıyorum. User Agent'la ne yapıyoruz? Kendimizi cloud gibi göstererekten istek göndereceğiz. Ne diyorum? Hello. Ee, Çalıştıralım bakalım. Tabii anahtarı yazmayı unuttuğum için hata verdi burada. Anahtarı yazacağım. Anahtarı yazdıktan sonra çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hello şeklinde yanıtını verdi ve ne kadar maliyeti olduğunu da yazdı. Bu şekilde de kendi
API'nizi olarak da kullanabilirsiniz. Uygulamanıza entegre edebilirsiniz. API'yi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde anlattım. Zaten linklerde açıklamada olacak. Dosya üzerinden ayrıntıları görebilirsiniz. Kendiniz yapabilmeniz açısından. Onun dışında çalışmalarınızda başarılar dilerim. Umarım güzel çalışmalara vesile olur bu konu video. İyi günler.